Moskova'dan herkese merhaba. Bugün de gezi rotamızda Kızıl Meydan var. Oraya doğru gideceğiz. Rusya'ya geldiğimiz günden beri de hiç güneş görmemiştik. Bugün güneş açtı. Hani bakıyorum güneşe, evet diyorum, doğdu güneşim. Kar yağışı bugün yok. Ufak ufak yağıyor da o da artık ona kar demiyorlar biz burada. Şimdi hava güneşi Kızıl Meydan'a gideceğiz. Güzel bir çekim yapabileceğimize inanıyoruz. Bakalım. Şansımız yaver giderim. Yani şu ana kadar geldiğimizden beri hiçbir sıkıntı çekmedik. Her şey çok güzel gitti. Bugün de güzel bir şekilde atlatacağız diye düşünüyoruz. Kızıl Meydan'a doğru gidiyoruz. Burası müze girişi değil. Herhangi bir sıradan bir Moskova metrosuna giriş. Bugüne kadar hani Rusya'da gezdik. Peterburg'da buna dahil olmak üzere metro durakları var ya, efsane ya, öyle böyle değil. Hani şey gibi, müze gibi içerisi. Çok güzel duruyor. Çoğu yerinde de bu şekilde bayağı uzun bir yürüyen merdiven var. Bitmiyor ya, sıkıntı. Evet, yürüyen merdivenleri çok uzun. Biz şöyle yaptık, buradan bir tane kart çıkardık. Siz de geldiğiniz zaman öyle yapabilirsiniz. Veyahut da şöyle 3 günlük kartlar var. Çok gezeceğiz derseniz eğer onları da alabilirsiniz. Ama metro istasyonları gerçekten adamların çok güzel ya. Metronun sağ ve sol taraflarından biniş yapabiliyorsunuz. Şurada da yerler mesela yazıyor. Her yerde tabelalar var. Tabelalar da gayet anlaşılır. Biz mesela gideceğimiz durağı Yandex'e yazıyoruz map'e. Ondan sonra şuradan da bakıyoruz. Kolay bir şekilde gideceğimiz yere gidiyoruz. Metrodan indiğiniz zaman da farklı çıkış kapıları var. Çıkış kapıları burada bu şekilde yazıyor. Atıyorum 1 numaralı çıkış, 2 numaralı çıkış. Hepsi Yandex Map'te yazıyor. Ona göre de tabelaları takip edip çıkışınızı yapabilirsiniz. Kızıl Meydan'a geldik. Girişte üst taraması var. Adamlar sürekli bıçak falan soruyor. Var mı yok mu diye bize. Biz de yok diyoruz tabii. Et var mı üstünde? Boş değil. Kemikten yapılıyor. Atölyede. Böyle dedeklere falan da takılması. Burada bu şekilde de arama gerçekleşiyor. Meydana girdik. Abi çok güzel de bir güneş var. Hava da çok güzel. Bir de şöyle bir şey var. Buradaki güvenlik kontrolleri bizim ülkemiz hani böyle yalanlar yapıyor ya, böyle değil. Adamlar baştan tırnağa bakıyor yani. Şimdi buraya böyle sıra sıra gezeceğiz. Meydan sabah saatlerinde, sabah da değil de aslında hani buraya göre güneş işte bizim nevrimizi döndürdü biraz. Öğlen şu anda saat 1 ama dışarıda bir sürü de insan var. Yerler de kayıyor. İşte Vallahi güneşin açması kötü oldu bir yandan ya. Çok kayıyor değil mi? böyle acayip kayıyor. Bir de var ya. Ya yerler bazen sıkıntı olabiliyor. Çok düşenle göre kaza yapan da çok gördük de. Biz de düş. Ben de düştüm. Ahmet! Düşme ya! Ahmet'im düşme. Neyse şöyle bir turlayalım. Sıra sıra size de buraları gösterelim. Allah'ın yılbaşından son olmasına rağmen hala çok kalabalık ve çok güzel duruyor. Buranın ikonu haline gelen Aziz Vasili Katedrali var. Burası 16. yüzyılda Korkunç Divan tarafından yapılıyor. İçinde de toplamda 9 tane şapel var. Buraya gelen herkes zaten buranın önünde fotoğraf çekiliyor. Şimdi yavaş yavaş meydanı gezmeye tekrardan devam ediyoruz. İlk durağımız burasıydı. Şöyle ufak bir bilgi de verelim. Buranın adı Kızıl Meydan ama kızıl anlamı hani renginden falan da gelmiyor. Eski Rusça'da kırmızı hatta kızıl anlamı güzel anlamına geliyor. Normalde o yüzden buraya Kızıl Meydan diyorlar. Burası normalde Güzel Meydan olarak adlandırılıyor. Meydanın hemen içinde de Spasskaya Kulesi var. Hemen şurada da Sovyetler Birliği'nin kurucusu Vladimir Lenin'in mumyalanmış mezarı var. Orada bedenini yanlış hatırlamıyorsam bal mumuyla herhalde şey yapmışlar, koruma altına almışlar. Orada sürekli yenileme de oluyor. Hatta belirli bir bütçe de oraya ayırmışlar. Sürekli böyle şey oluyor yani, o mumlama işlemi devam ediyor orada. Anıtı hemen burada, mezarı da burada. Bu hemen yan tarafta GUM alışveriş merkezi var. Burası da 19. yüzyılda yapılıyor. Yani şöyle söyleyeyim, buranın dünyanın çoğu ünlü markası bu alışveriş merkezinin içinde. Şimdi şu şekilde içeriye doğru yavaş yavaş giriyoruz. Burada ufak ufak atıştırmalıklar var. Tam böyle panayır havası. Ufak da bir buraya gezelim. Belki güzel yiyecek bir şeyler bulursak bir şeyler deneyip yiyebiliriz. Böyle hediyelik eşya alınacak şapka. Burada mesela aynı şekilde. Alanı çok güzel yapmışlar ya. Yılbaşından sonrası olmasına rağmen hala burası oldukça dolu.
Şu tarzda krep tarzı bir şey var böyle nutellalı falan. Ondan alacağız. Bakalım deneyeceğiz bunu. Kankamın canı krep çekmiş o yüzden krep aldık. Fotoğraftaki de hiç benzemiyor bu kanka. Yoğunlaştırılmış süt. Yoğunlaştırılmış sütlü krep. Ye bakalım kanka. Afiyet olsun. Nasıl yiyeceğim ya? Yerim valla. Çatalla mı kaşıkla mı? Elimle dayı elimle. Ve burada böyle kapalı ekmeğin içinde et vardı. Onu denemek istedik. Şöyle veriyorlar. Bizim bildiğin kır pidesi gibi. Şimdi bir de bunu deneyeceğiz. Kankam tadı nasıl? Buranın yemekleri de güzel. Bizim oraya benziyor çünkü. Şu sağ tarafta hemen Gum Alışveriş Merkezi. Zamanımız kalırsa belki buraya da uğrarız bugün. Burada şöyle bir alan da var. Buradan beğendiğiniz ürünleri adamlar burada çekişte vurup pres halinde size veriyor. Ufak metaller halinde. Şöyle bakayım. Adam da aynı yaptı bunu verdi. Şunun altında bir sürü böyle presler var. Onları ufak ufak değiştiriyor. Oradan vuruyor. Ha, kendisi vuruyor. İzleyelim. Very sharp, very strong. You ready? Yes. Go! Давай! Here! Up! Ай, nice. Miss. Miss? Yes. One more. Center. Давай, go! Here! Up! Nice. One more. Eski usul presleme işlemi. Here! Up! Oh! No. Смотри. First side tower, second side Moscow Church. Смотри. Чуть-чуть осталось. My friend, I help you, okay? Bu şekilde buradan mesela seçiyorsunuz böyle. Metal veriyorlar. Metal oraya koyuyor. Vuruyorsunuz işte şeklini alıyor. Presleme işlemi. Böyle dönme dolabımız var. Lan dönme dolapları bile rengarenk ha. Yine ufaktan gezmeye devam edelim. Buradaki Lenin'in modelesi normal ilk başta geçici bir ahşap yapıydı. Sonrasında bu şekilde hale geliyor. Bedeni de sürekli bozulmaması için kimyasal takviyelerde bulunuyorlar. Hemen karşımda da Devlet Tarih Müzesi duruyor. Burada taş devrinden Çarlık ve Sovyetlere kadar uzanan bir müze var. Bu müzede de şöyle ilk girdiğiniz zaman sonuna kadar böyle hepsi tarihe sıralanmıştır. Bir de buranın yer altında yeri varmış. Sergilenenlerden daha fazla sergilenmeyen ürün de yer altında bekletiliyor. Veyahut da kimseye gösterilmemesi gerekiliyor. Ondan dolayı bekletiyorlar. Alan oldukça zengin bir alan. Tarih açısından geniş bir alan. Mesela yerlerinin bu şekilde olması şundan dolayı kaynaklanıyor. Burada eskiden mesela askeri törenler gerçekleşiyordu. Yerler sırf sağlam olması için mesela yerler o zamanlar daha sağlam böyle mermerlerle döşetilmiş. Yani şu anda değişti mi değişmedi mi bilmiyorum ama zamanda bu şekilde olmasının tek sebebi de askeri geçitlerde, askeri törenlerde işte yerde herhangi bir sıkıntı olmamasından dolayı sağlam mermerlerle yerleri yapmışlar. Şimdi Kızıl Meydan'dan çıktık. Hemen şu karşımızda bulunan Moscow Museum of Archaeology Müzesi var. Burası şehrin yüzeyinin altında yer alan bir müze. İnşaat çalışmaları sırasında ortaya çıkan arkeolojik kalıntıların korunmasıyla oluşturuluyor. Müzede eski Moskova'ya ait sokak izleri, ahşap yapılar, köprü temelleri ve günlük yaşanılan objeler sergilenmektedir. Hemen şu yanda da anıt var. Bu anıtı da size söyleyeyim. Maraşal Georgi Zhukov'un anıtı var. İkinci Dünya Savaşı'nda o zamanki Nazilere karşı çok büyük savaşlar vermiş bir komutan ve başarılı olmuş. Ondan dolayı da bunun burada anıtı bulunmakta. Şimdi Alexander bahçesine doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Ulan hava çok güzel dedik. Allah cezasını vermesin. Yine donduk, kar yağmaya başladı. Resmin götüm dondu bilir. Götüm donuk. Bir anda hava böyle bir eksi 10 derece şey oldu ya, düştü ya. Şu an hava eksi 40 falan herhalde. Vay öyle böyle soğuk olmadı. Bir anda var yüzümüz burnumuz arıyoruz kızardı ya. Ellerimiz donuyor anasını satayım. Şimdi Kremlin Sarayı'na doğru gidiyoruz. Askeri geçitte başlıyor herhalde. Bir o tarafa doğru gideceğiz. Orası meydanın hemen arkasında kalıyor. Bakalım bir askeri geçiti falan yakalayabilirsek onları çekeceğiz. Bir de sönmeyen bir ateş var. Onu göreceğiz. Kremlin Sarayı'nın bahçesini falan gezeceğiz. O da bu şekilde. Şuraya bir gezelim şimdi. Şu anda da Moskova Kremlin'in önündeki Alexander bahçesindeyiz. Burada sönmeyen bir ateş var. Alexander bahçesi Kremlin'in batı duvarları boyunca uzanan tarihi bir park olarak geçiyor. 19. yüzyılın başlarında Napolyon'un 1812'de Moskova'yı işgal etmesinin ardından şehrin yeniden inşa edilirken düzenlenmiştir. Bahçe adını Rus 1. Çarı Alexander'dan almıştır. Bahçede yer alan bilinmeyen asker mezarı ve sönmeyen ateş 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Sovyet askerlerinin anısına yapılmış olup günümüzde
bizde hem yerel halk hem de ziyaretçiler için saygı ve anma alanı olarak geçiyor. Yanında da bu şekilde askerler var. Burada belirli saatlerde askeri nöbet değişimi oluyor. Onları da çekebilirsiniz. Ateş hemen burada. Arkasında da işte o bilinmeyen mezarlık var. Zamanında Nazilerle çok savaş içinde oldukları için tarihlerinin çoğu da onlarla ilgili. Burada da sıra sıra mesela ülke isimleri yazıyor. Bunlar 2. Dünya Savaşı'nda Rusya'nın yanında olan ülkeleri adlandırılıyor. Hani bu ülkeler mesela işte bunlar işte Ukrayna falan da var yanlış bilmiyorsam. Bu şekilde de bunları böyle onurlandırmak amacıyla tek tek buraya yazmışlar. Adamlar tarihlerini var ya çok güzel bir şekilde anlatıyorlar ya. Yani yakın bir tarih olmasına rağmen milletin böyle gözüne soka 10 numara bir şekilde Allah helal olsun. Hani Ruslar benim gördüğüm kadarıyla abi bizden daha milliyetçi insanlar. Hani milliyetçilik kavramında şu boşuna su akıtmıyorlar. Elektrik aynı şekilde. Yemek porsiyonları aynı şekilde. Şimdi şu yerimizde Devlet Kremlin Sarayı var ama bayağı üşüdük. Şurada bir hemen yakında McDonald's tarzı bir yer var. Oraya gireceğiz. Bir ısınmamız lazım. Yoksa donacağız. Donuyorum. Çok soğuk. Gereksiz soğuk. Aşırı soğuk. Dışarısı o kadar soğuktu ki gezerken artık var yani donduk ya donduk. Kankam ne düşünüyorsun? Ne kalabalık ya. Var ya, Çok kalabalık. Her yere baktık. Mekan da kocaman. yer yok. Baştan sona gidiyoruz, geliyoruz yok. Ya bu da tatlımız. Bak San Sebastian. Bu minik ufacık. Abi dışarısı o kadar soğuk ki çoğu internetten buraya girmiş. Meydana yakın yerlerden bir tanesi de burası. Biz de hemen buraya girdik. Evet. Dedik yalandan bir kahve içelim. Afiyet olsun kardeşim. Dedik yalandan bir kahve içelim. Burada bir ısınalım. Şu anda burada ısınıyoruz. Isınmak denirse abi burası çok soğuk. Yemin kışın gelmeyin buraya. Harbiden gelmeyin yani. Kamera var ellerimiz, götümüz, başımız kat kat indik bir de ya. Şimdi tekrardan bir ısındık. Kızıl Meydan'a doğru gidiyoruz. Tekrardan bir oralara falan gezeceğiz. Sonra en sonunda saraya gideceğiz. Burayla ilgili de şöyle bir ek bilgi verebilirim size. Bahçenin altından eskiden Neglinnaya Nehri akıyordu. Nehir bugün tamamen yer altına alınmış durumda. Bu bilinmeyen asker mezarının yanındaki ateş de herhangi bir gaz hattından değil, özel korumalı, bağımsız bir sistemden besleniyor. Onu da tekrardan size şu şekilde göstereyim. Şu hemen yanımızda bulunan yerde Moskova Kremlin olarak adlandırılıyor. Kremlin, Moskova'nın ve Rusya'nın en eski ve en önemli yapılarından biriydi. İlk temelleri 12. yüzyılda atılmış, bugünkü surlar ve kuleler ise 15. yüzyılda inşa edilmişti. Kırmızı tuğlalı duvarları ve kuleleriyle şehrin simgesi haline geldi. Kremlin yalnızca tarihi bir alan değil, aynı zamanda aktif bir yönetim merkezi. Rusya Devlet Başkanı resmi çalışma ofisi de burada yer alıyor. Geldiğiniz zaman Kızıl Meydan gerçekten çok zengin bir yer. Gezilmesi, gözülmesi gereken bir yer. Gelen zaten turistlerin çoğu burada. Geldiğiniz zaman siz de buraya uğrarsanız güzel bir gün geçirmiş olursunuz. Evet para atıyor da. Şimdi Kızıl Meydan'ın hemen girişinde şurada sıfır noktası var. Burası Moskova'nın bütün ülkelere ve şehirlere olan uzaklıklarının hesaplandığı başlangıç noktası. Buraya da geliyorlar. Arkaya doğru paralarını atıyorlar. Sonra dilekte bulunuyorlar insanlar. Yani ben öyle düşünüyorum. Tam şu merkez noktasına geçiyorlar. Ellerinde böyle bozuk para alıyorlar. Aha gitti vallahi düştü dayım. Kaliteli düştü ama maşallah. Vallahi kaliteli düştü. Şöyle parayı arkaya doğru atıyorlar işte orada dilekte bulunuyorlar. Meydanın hemen altında da bu tarzda yerler bulunuyor. Burada aynı şekilde yemek yerleri falan var. Bir de ufak da buraya gezelim dedik. Millet burada işte fotoğraf falan çekiliyor. Yemek yiyor. Burası da güzel bir alan yapmışlar. Burada yukarıya göre, meydana göre biraz daha ufak ama güzel. Şöyle bir yer var. Yan tarafta restoranlar var. Da biraz kalabalık. Bizim Şirinler metrobüsüne mi diyeceğine burası. Daha yeni şu arka taraftaydık. Buraya da böyle küçük bir pazar alanı yapmışlar. Pazar alanı işte dediğime bakmayın. Böyle güzel bir yer yapmışlar, hazırlamışlar. Hemen şu arka kısımda da biz bunu bilmiyorduk mesela. Burada da bir gösteri var. Millet buradan böyle izliyor. Biz de buraya gelince öğrendik, gördük. Şöyle göstereyim. Lan adamlar kayboldu be. Şansa bak.
Bizde bu şans varken Rafet Olga deriz, Tolga çıkar. Bizde bu şans varken Rafet Olga deriz, Tolga çıkar. İşte daha yeniki gibi gördüğünüz gibi şey gösteriyor orada. Burada da yine böyle işte küçük küçük alanlar var. Şu yan tarafta daha yeni size gösterdiğim yer. Burası da böyle. Şimdi diğer taraflara bakacağız. Burada çok güzel böyle alan yerler yapmışlar. Çok hoş ya. Daire nerede düşmüştün? Şurada bir yerde ama. Sen fark etmedin. Gidiyor. Abi şunun içinde kusura bakmayın belki yanlış bilgiler verebiliriz. Her yer bir yere girdi artık hani. Her yer birbirine girdi. Nereye gezdiğimizi unuttuk. Sağa gidiyoruz, sola gidiyoruz, sağa gidiyoruz. Buraya geldik. Hava o kadar soğuk ki beynimiz dondu. Kenan daha yeni arkamda yürüyor. Düştü. Düşmüş daha doğrusu. Ben bayağı ilerledim. Baktım Kenan arkamda yok. Bir baktım Kenan yerde can çekişiyor. Hava o kadar soğuk ya. Bir de sürekli düşüyor. İnsanlar da düşüyor mesela. Bakalım yine meydana doğru gidiyoruz. Akşam olarak hani akşamı da burada görmek istiyoruz. Abi buraya gelmeyin soğuk yani. Vallahi gelmeyin çok soğuk. Hani o kadar böyle değil yani. Donduk ya. Bak Kenan yine kayboldu. Kenan! Kanka yan yana yürüyelim. Bak yan yana yürüyelim. Bak yan yana yürüyelim. Oğlum dondum çabuk. Çok soğuk, çok soğuk. Kızıl Meydan'ı biraz daha gezdik. Yemek yemeye geldik. Yemeği de McDonald's yedik maalesef. Çünkü çoğu yer burada dolu kalabalık. Buradan gitmek istemedik. Saat 3'te mesela atıyorum, 3.30'da hava kararıyor. Evet. Hani böyle yarım saatte bir hava kararıyor. Şimdi Balşoy Tiyatrosu'nun oraya gideceğiz. Bir oraya böyle gideceğiz. Sonra tekrardan Kızıl Meydan'ın akşamki halini göreceğiz. Oraya da o şekilde gideceğiz. Sonrası Allah kerim artık. Ne olur biz de bilmiyoruz yani. Ama burada harbiden gereksiz soğuk. Geldiğiniz zaman kat giyin. Bunu 10 kere daha söyleyeceğim size. Balşoy Tiyatrosu Moskova'da bulunan ve opera ile balenin en önemli merkezlerinden birisi burası. Hemen ön bahçesinde de böyle küçük süslemelerle, hatta küçük değil bayağı büyük süslemelerle yer yapmışlar. Çaykovski'nin Kuğu Gölü gibi başyapıtları da buralarda sahnelenmiştir zamanında. Mimarisiyle dikkat çekiyor. Sovyet döneminde önemli sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmış olan bir yer burası. Burada iki fotoğraf çekelim dedik. Abi her yerde Türkler var. Çok hoşumuza gitti bu. En az böyle bir 4-5 tane Türk'le denk geldik. Öyle bayağı güzel yani ama çok Türk var burada. Azerbaycan'da da çok. He? Hep denk geliyoruz sağda solda bir şekilde. Bir de köşede ne zaman bir hava almaya kalksak abi Ruslar sürekli gelip şey istiyor. Bize yok diyoruz. Şimdi diğer tarafa doğru ilerliyoruz. Şimdi burada hava karardı ama size bir yer göstereceğim. Moskova'da en ucuz bence yemeklerinin olduğu yer burası. Eurospar. Şimdi buraya gireceğiz. Size içeri göstereceğim. Burada Moskova'da çoğu yerde var. Buraya da yemek alıp yiyebiliyorsunuz. Bir de burası çok ucuz. Size göstereceğim burayı şimdi. Şöyle yemekler falan var. Şu şekilde. Mesela şimdi buraya geliyorsunuz. Burada tek tek böyle yemeklerin olduğu yerler var. Yemeklerin fiyatlarını size şimdi şöyle göstereyim. 100 gramı 80 ruble. Hiçbir şey değil. Burada ne ararsanız böyle yemeklerin hepsi burada mevcut. Biz mesela çoğu kahvaltımız, yemeğimizi burada yiyoruz. Normalde hani yemek yerken fazla çekmemeyi tercih ediyoruz ama buraya muhakkak gelin. Burası çok ucuz. Fiyatları zaten yazıyor. Şu mesela 19 ruble deyin işte bunu. Şunlara. Burada sıra var. Bu şekilde yemekler de var. Burada da herkes zaten yiyor. Burada mesela şunların ürün kodları var. 743, 446 yazıyor mesela. Bunların hepsi de sadece 100 gramı 80 ruble. Yani 79.50 ruble yani. Bir sürü yemek var. Sushisi falan hepsi var burada. Burada da pizzalar var. Fiyatları yukarıda yazıyor. Bura bayağı ucuz ya. Pizzaların bir dilimi de 100 ruble. Burada fiyat yazıyor. Abi burası çok ucuz. Hani bizim Rus Moskova'da bulduğumuz en ucuz yer burası. Geldiğiniz zaman buraya bir uğrayın. Beğenmezseniz çıkarsınız. En kötü geldik dersiniz, baktık dersiniz. O yüzden buraya uğramanızı tavsiye ederiz. Arkasında normal market var. Burası da normal market bölümü. Arkada kasap bölümü de var yani. Herkes burada yemeğini bu şekilde yiyor. Moskova'ya geldiğiniz zaman muhakkak uğrayın. Yemekleri çok ucuz. Fiyatları çok ucuz dedim, bize göre çok ucuz. Fiyatları da gayet iyi.
Mesela başka yerde de biz yemekler yiyoruz ama buranın fiyatları gerçekten çok iyi. Şimdi Kızıl Meydan'a gidiyoruz. Akşam bir oraya çekmek istedik. Fotoğraf falan çekeceğiz. Akşam çünkü daha böyle ışıl ışıl cıvıl cıvıl oluyor. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Tabii Kızıl Meydan'a girerken her zamanki gibi bir güvenlik kontrolü oluyor. Şimdi o güvenlik kontrolüne geçmemiz lazım ki meydana çıkalım. Şimdi tekrardan geldik. Kızıl Meydan'a güvenlik kontrolünden geçtik. Hava hala soğuk. Hiçbir şey değişmedi. Daha soğuk oldu hatta. Şimdi sabah gitmediğimiz bir yer vardı. Kremlin Sarayı. Oraya gideceğiz. Bakalım orası nasıl bir yermiş. Onu görememiştik. Eksik kalsın istemiyoruz. Bir de buranın gece ışıklandırması da farklı oluyor. Onun için bir fotoğraf çekinebiliriz. Bilemiyoruz. Gezeceğiz, bakacağız yine. Bir tekrardan son bir kontrol yapacağız. Adamsın lan amcaoğlu. Kar yağmaya devam ediyor. Kar durmadı ki hiç. Bak bir de bak. Parlak ışıkla birlikte çok güzel oluyor bak. Işık oyunu gibi, görüyor musun? Güzel. Gözümü aldı. Tamam o zaman hadi görüşürüz orada. Tamam oğlum. Hayırdır oğlum. Şimdi Kremlin Sarayı'na doğru ilerliyoruz. Şurada bir bina gördük. Kenan bana diyor ki kanka diyor burası diyor saray mı? Benziyor mu saraya diyor. Her yer saraya benziyor. Adamların mimarisi çok güzel çünkü. Ya Yandex bizi bitirdi ya. Valla konum sıfır. Adam akıllı hiçbir yere gidemiyoruz yani. Hani gidiyoruz da gidemiyoruz öyle söyleyeyim. Zar zor buluyoruz yani. Geldiğiniz zaman muhakkak gideceğiniz yerleri iyice hazırlayın. Hazırlamazsanız patlarsınız valla. Hani bizim geldiğimiz yerler hazır olmasına rağmen biz bu kadar sıkıntı çekiyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Biz mesela buraya öğlen saatlerinde geldik. İşte sabah bir gezdik. Şimdi mesela hava böyle gece gibi duruyor ama saat şu an burada daha 5 çeyrek geçiyor. Saat 4'te zaten direkt hava kararmaya başlıyor. Bir de şöyle oluyor. 3.30'da mesela hava böyle günlük güneşlik, aydınlık. Yani günlük güneşlik değil de işte aydınlık. Yarım saat sonra tık bitiyor. Gece oluyor bir anda. Meydanın hemen yukarı girişinde de bu şekilde animasyon oynatıyorlar. Bu hemen şurada daha net çekeceğim. Şöyle karı izleyelim biraz. Biz daha yeni girmiştik. Navigasyon bizi yanlış yerine götürdü. Şimdi yine tekrardan içeriye giriyoruz ama bu sefer direkt meydana gideceğiz. Уважаемые граждане, Красная площадь закрыта до 10 утра. Фейерверки и салюты. Buradan geçerken tekrardan buraya çekmek istedim. Şu saygı muhabbeti Rusya'da benim çok hoşuma gidiyor. Aşırı bir şekilde. Buranın gerçekten hani tekrardan belirte belki 100 kere söylemişimdir ama tarihine olan bağımlılığı kendince milliyetçileri muazzam. Meydanın hemen yanında bu şekilde gösteri var. Burada bayağıdır da bir gösteri var yani her saat başı yapılır herhalde. Burası da meydanın hemen altında kalıyor. Yine böyle yerler yapmışlar. Yemek falan var ama burası çok is kokuyor ya. Çoğu herhalde ateş başında hani böyle sosis falan çeviriyorlar tahminimce. Şuradan da mesela çok koku geliyor. Ama en güzel tabii ki meydandaki yer. Buraya da böyle küçük sistemeler yapmışlar. Çok güzel ya. Şöyle. Yavrum ölüyordum. Tarzda yerler. Yani buralara gelip mesela sadece burada bile karnınızı doyurabilirsiniz. Çok da güzel oluyor gezmesi. Yani dediğimiz gibi tek sıkıntısı buranın soğuk. Geldiğiniz zaman buranın etrafını bir de full gezin. Biz hep böyle etrafını geze mesela bir sürü yer gördük. Ne oluyor oğlum? Aklımızı çıkardınız. Abi akşam burası daha güzelmiş ya. Kar yağışıyla beraber bayağı güzel gözüküyor. Sabah kalabalık da akşam bir tık daha fazla kalabalık var burada. Meydan gerçekten güzel. Şu ortadaki alan bile çoğu şey yeter yani. Karşıda da hemen gösterelim böyle. Akşam tekrardan bir buraya bakalım. Ekstra bir şey var mı? Gezelim ufaktan yine. Sabah bura mesela kalabalıktı ama çok cansızdı. Abi ışıklarla beraber var ya çok güzel olmuş burası. Yine aynı şekilde deli gibi sosis kokuyor. Ha bundan dolayı kokuyormuş. Böyle tatlı matlı yerleri falan var. Çay alabiliyorsunuz.
Ama çayların çoğunu şey veriyorlar, haberiniz olsun. Sallama çay veriyorlar. Burada benim en çok beğendiğim yer burası. Wafflecı. Burada yine aynı şekilde piramide falan yapıyorlar. Sabahki yerlerle aynı neredeyse ama işte akşam bir görmek için geldik buraya. Şurada aynı şekilde yemekler var. Şöyle. Burada hediyelik eşyalar var. Bunları bir bakalım dedik. Işıktan dolayı böyle yapıyor herhalde görüntü ama. Şöyle mesela bozuk paralar var madeni. Böyle bardak, biblo, anahtarlık, şapkalar var. Bugün Kızıl Meydanı'nı gezdik. Buraya toplamda kapalıyken sağa solda gezdik. Yemek falan hepsi dahil 4 saatimizi falan aldı, öyle söyleyelim. Gelmek istediğiniz zaman buraya gelin ama bizim gibi mesela yılbaşında gelip de kapalı güne denk gelmezseniz sizin için iyi olur. Şimdi bizim her gün böyle ayrı ayrı planımız olduğu için o plana sadık kalmak zorundayız. O yüzden belki bir daha buraya gelemeyebiliriz. Burası güzel. Yılbaşı özellikle çok güzel. Tek sıkıntısı şu. Çok soğuk. Çok soğuk. Aynen. Ya dayanabiliyorsun biraz ama kesinlikle bir yere girip ısınman lazım ve aç karnına gelmeyin, çok üşür. Evet. Ya biz bir saatte bir sürekli bir yerlere giriyoruz. Buraya en yakında bir McDonald's var yemek yenecekken. Sürekli McDonald's'a doğru kaydık biz. Şimdi belki biri çıkıp der kardeşim meydanda Gum AVM var niye oraya girmiyorsunuz diye. Meydandan AVM'ye giriş var mı bilmiyoruz. Şundan dolayı bilmiyoruz. Birkaç kere bakmayı denedik. Şöyle bir şey var. Meydandan içeri giriş yasak. Ondan dolayı sürekli meydandan dışarı çıkıp içeri girmek uzun sürüyor. Güvenlik çünkü çok uzun sürüyor, güvenlik kontrolleri. Ondan dolayı işte yalanla sağa sola gidip ısınıp tekrardan geliyoruz. Hani en sakin kapı hangisiyse Allah ne kalabalık ya. Yani en sakin kapı neresiyse oradan girip oradan çıkıyoruz. Birkaç tane de işte ayrı yemek yerleri var. Onları da tabii videoların aralarında böyle sıkıştırırsak denk geldikçe göstereceğiz. Bu videoda olduğu gibi. Moskova'ya gelecek herkese şimdiden mutluluklar dileriz. İyi yolculuklar. İyi yolculuklar dileriz. Kışın çok soğuk oluyor. Kat kat giyinin, bir sürü de kıyafet alın yanınızda. Kızıl Meydan bu şekilde. Kanka, ne yapıyorsun? Hadi. Ne? Hadi. Ne? Gidelim bir şeyler yapalım. Ne yapalım? Gece yeni başlıyor. Gece yeni mi başlıyor?